Bugünkü konumuzun merkezinde yani oldukça sarsıcı bir kitap var. Dörtlerin Gecesi. Fevzi Yetkin ve Mehmet Tanboğa'nın tanıklıklara dayanarak yazdığı bir kaynak bu. Ve bizi 12 Eylül 1980 darbesinden sonraya götürüyor. Türkiye'nin belki de en kötü şöhretli yerlerinden birine. Diyarbakır Askeri Cezaevine. Burada amacımız basit bir özet sunmak değil, hayır. Senin için bu kitabın sayfalarını aralayacağız ve o duvarların ardında ne yaşandığını anlamaya çalışacağız. Yani sistematik bir baskının insan ruhunu nasıl etkilediğini ve en umutsuz anda bile bir kıvılcımın nasıl ateşe dönüşebildiğini göreceğiz. Kesinlikle. Bu kaynak sadece tarihi bir olayı kuru kuruya belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda insan iradesinin ve onurunun sınırlarını zorlayan bir tür laboratuvarı gözler önüne seriyor diyebiliriz. Kitap, Diyarbakır Cezaevini basit bir tutuk evinden çok bir insanı yeniden programlama merkezi gibi tasvir ediyor. Yeniden programlama. Bu çok güçlü bir ifade. Evet, çünkü amaç sadece bedenleri hapsetmek değil. Amaç kimliklerine, ideallerine, yani geçmişlerini de teslim almak. O yüzden bu incelemede soracağımız temel soru şu olacak. Her şeyin bittiği düşünülen bir noktada, 4 insanı kendi bedenlerine bir direniş meşalesine dönüştürmeye iten o kırılma anı neydi? Bu karara giden yolu hazırlayan koşullar nasıldı? O zaman en baştan başlayalım. Kaynak, cezaevindeki o gündelik hayatı nasıl resmediyor? Çünkü bir sistemin ne kadar baskıcı olduğunu en iyi sıradan bir günün nasıl geçtiğine bakarak anlarız, değil mi? Kesinlikle. Kitapta anlatılan rutin, kelimenin tam anlamıyla bir psikolojik savaş. Her gün sabah 5, metal bir kapıya vurulan cop sesi ve koğuş kalk komutuyla başlıyor gün. Yüzlerce tutuklu, yani buz gibi havada iç bahçeye çıkarılıyor ve sayım adı altında saatlerce süren bir eziyet başlıyor. Saatlerce mi? Evet, saatlerce ayakta, tek sıra halinde, kımıldamadan, konuşmadan, hatta yanındakine bakmadan beklemek zorundasın. En ufak bir fısıltı, bir öksürük bile anında cop darbeleriyle cezalandırılıyor. Yani amaç sadece disiplin sağlamak değil, aslında insanları birbirinden tamamen yalıtmak, omuz omuza duran yüzlerce insanı aslında tek tek yapayalnız bırakmak. Tam olarak bu. İnsan olmanın en temel eylemleri yasaklanmış. Konuşmak, gülmek, dokunmak. Bunların hepsi birer suç. Hatta kaynakta anlatılan bir detay var ki durumu çok iyi özetliyor. Yemek saati geldiğinde bir tutuklunun karavanayı alabilmek için şöyle bağırması gerekiyor. Gardiyan, beğendiği emre göre karavanayı içeri alabilir miyim? İnanılmaz. Gardiyan beğendiği emre göre. Evet, bu cümledeki her kelime özenle seçilmiş. Yani senin açlığın ya da ihtiyacın değil, gardiyanın keyfi ve lütfu esas. Bu her öğünde onurun yeniden ve yeniden kırılması demek. Bu korkunç bir detay. Sadece fiziksel işkence değil, dil üzerinden kurulan bir tahakküm var burada. Seni sen yapan, düşüncelerini ifade ettiğin dili elinden alıp, seni aşağılayan bir formülü tekrarlamaya zorluyorlar resmen. Peki kitapta bu psikolojik baskının başka hangi boyutlarından bahsediliyor? Bir diğeri ve belki de en zehirlisi, itirafçılık mekanizması. Bu, koğuşlardaki en ufak bir dayanışma ihtimalini bile yok etmek için tasarlanmış bir sistem, yönetimle işbirliği yapıp pişman olduğunu söyleyenlere sigara, daha iyi yemek, ailesiyle görüşme gibi ayrıcalıklar tanınıyor. Anladım. Havuç ve sopa politikası. Aynen. Direnenlerse lağım çukurlarına atılıyor, günlerce işkence görüyor. Bu sistem en yakın arkadaşına bile şüpheyle bakmana neden oluyor. Acaba o da kırıldı mı? Acaba beni ele verir mi? Korkusu. Güven duygusunu tamamen ortadan kaldırıyor. Anlıyorum. Bir yanda her gün tekrarlanan aşağılamalar, diğer yanda iç bir birliği dinamitleyen bir güvensizlik ortamı. Böyle bir atmosferde insanın umudunu koruması neredeyse imkansız gibi. Peki bu her şeyi yok etmeye yönelik sisteme karşı ilk direniş nasıl başlıyor? O sessizliği ilk kim nasıl bozuyor? İlk büyük ve organize direniş 1981'de ölüm oruçlarıyla başlıyor. Ve bu eylemin lider kadrosuna baktığımızda bunun rastgele bir karar olmadığını hemen anlıyoruz. Kimler var mesela? Kemal Pir ve Hayri Durmuş gibi dışarıdaki hareketin kurucu ve önde gelen isimleri tarafından başlatılıyor.
Bu önemli bir detay çünkü direnişin en tepedeki isimler tarafından stratejik bir kararla başlatıldığını gösteriyor. Amacları ise içerideki insanlık dışı koşulları dış dünyaya duyurmak ve yönetimi geri adım atmaya zorlamak. Yani bu bir çaresizlik eylemi değil, bilinçli bir politik eylem. Peki bu ölüm orucu nasıl ilerliyor? Sonuçları ne oluyor? Eylem tam 37 gün sürüyor. Yönetimin tavrı ise acımasız. Kaynakta eylemdeki tutukluların iradesini kırmak için önlerinde yemekler yendiği, su sesleri dinletildiği, koğuşlarına yemek kokuları salındığı gibi detaylar var. Bu da bir işkence biçimi aslında. Tam anlamıyla bir irade savaşı. Ancak yönetim geri adım atmıyor. Eylemcilerden bazıları hayatını kaybediyor ve eylem istenen sonucu tam olarak elde edemeden sona eriyor. Ve belki de daha kötüsü, bu eylemin ardından baskı ve işkenceler eskisinden de daha şiddetli bir şekilde geri dönüyor. İşte bu bir kırılma noktası olmalı. En barışçıl ama en radikal direniş biçimlerinden biri deneniyor, bedeller ödeniyor ama sonuçta baskı daha da artıyor. Bu durum içerideki insanları nasıl bir ruh haline sokmuştur? Tam bir hayal kırıklığı ve teslimiyet havası. Kitaptaki tanıklıklar o dönemi zifiri karanlık olarak tanımlıyor. Ölüm orucunun başarısızlığı birçok tutuklunun direniş umudunu kırmış. İşte bu noktada farklı bir arayış başlıyor. Madem sessiz direnişimiz duyulmuyor, madem bedenimizi ölüme yatırmamız bile bir şey değiştirmiyor, O zaman daha sarsıcı bir şey yapmalıyız düşüncesi. aynen öyle. Daha sembolik, unutulmayacak bir şey yapmalıyız düşüncesi filizleniyor. Dörtlerin gecesine giden yol tam da bu tükenmişlik ve arayış anında döşenmeye başlıyor. Ve bu arayış bizi o 4 isme getiriyor. Ferhat Kurtay, Eşref Anık, Necmi Öner ve Mahmut Zengin. Kaynak bu 4 kişi hakkında bize ne anlatıyor? Onları bu kadar radikal bir eyleme iten özel motivasyonları neydi? Onlar, ölüm orucunun sessiz çığlığının ötesine geçmek istiyorlar. Artık meselenin sadece cezaevi yönetimine bir mesaj vermek olmadığını, dışarıdaki insanlara, kendi yoldaşlarına ve tarihe bir not düşmek olduğunu düşünüyorlar. Ferhat Kurtay'ın eylemden hemen önce arkadaşlarına söylediği aktarılan bir söz var. Bu onların motivasyonunu çok iyi özetliyor aslında. Nedir o söz? Biz bu eylemi partimiz için yapıyoruz. Bu bir teslimiyet ortamını iyi kavramak gerekir. Bu cümle, eylemin kişisel bir bunalımın sonucu olmadığını, çöken kolektif morali yeniden ayağa kaldırma amacını taşıyan politik bir eylem olduğunu netleştiriyor. Ve o geceye geliyoruz. 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece, 33. koğuş, planları neydi ve o anlar nasıl yaşandı? Planları hem şok edici hem de derin bir sembolizm taşıyor. O gece üzerlerine gazete kağıtları ve bulabildikleri yanıcı maddeleri sararak kendilerini ateşe veriyorlar ama bu eylemi sıradan bir kendini yakma eyleminden ayıran çok kritik bir detay var. Zamanlaması ve taşıdığı anlam. Bu eylem, Kürt mitolojisindeki Demirci Kava efsanesine doğrudan bir gönderme. Burada bir duralım çünkü bu çok önemli bir nokta. Kaynakta sadece gönderme yapıldığı söyleniyor ama bu efsanenin ne olduğunu ve neden bu kadar güçlü bir sembol olduğunu biraz açalım istersen. Dinleyicilerimiz için bu bağlantıyı kurmak, eylemin anlamını kavramak açısından kilit rol oynayacaktır. Elbette. Demirci Kava efsanesi, binlerce yıl öncesinde Mezopotamya'da hüküm süren zalim kral Dehak'a karşı bir isyanın öyküsüdür. Dehak, omuzlarından çıkan 2 yılanı beslemek için her gün 2 gencin beynini kurban olarak sunan bir tiran. Halk bu zulüm altında ezilirken, Kava adında bir demirci 17. oğlunu da kurbana vermek zorunda kalınca isyan ediyor. İsyan bayrağını açıyor yani. Aynen. Örsünde dövdüğü demirle Dehak'ı öldürüyor ve sarayın tepesine çıkarak büyük bir ateş yakıyor. Bu ateş, dağlardaki diğer insanlara zulmün sona erdiğinin ve isyanın başladığının işareti oluyor. Ve o ateşin yakıldığı gün, yani 21 Mart, o günden beri Nevruz Bayramı, yani yeni gün ve direnişin sembolü olarak kutlanır. Şimdi çok daha net anlaşıldı. Yani Ferhat Kurtay ve arkadaşları kendilerini ateşe vererek aslında şunu söylüyorlar. Biz yeni Kavalarız ve bu zindan günümüzün Dehak'ının sarayıdır. Bu
Eylemi bir çaresizlik anından çıkarıp binlerce yıllık bir direniş anlatısının parçası haline getiriyor. Kesinlikle. Kendi bedenlerini o isyan ateşini yakacak birer meşaleye dönüştürüyorlar. Kitaptaki tanıklıklar o anı çok sarsıcı bir şekilde anlatıyor. 30. koğuştan bir anda yükselen alevler, ardından atılan sloganlar. Diğer koğuşlardaki insanlar önce ne olduğunu anlamıyor. Bir yangın çıktığını sanıyorlar. Ama sonra sloganları duyunca durum anlaşılıyor. Ve sonra O andan itibaren bütün cezaevi sloganlarla, kapılara vurulan yumruklarla inlemeye başlıyor. Gardiyanların paniği, o mutlak kontrolün bir anda nasıl tuzla buz olduğu anlatılıyor. Eylem bir intihar değil, bir isyan çığlığı, bir irade beyanı olarak amacına ulaşıyor. peki bu eylemin somut etkileri ne oldu? Yani o ateş gerçekten de yeni bir direnişin fitilini ateşleyebildi mi? Yoksa o gece yaşanan bir trajedi olarak mı kaldı? Kaynak, bu eylemin cezaevindeki atmosferi kökünden değiştirdiğini söylüyor. O ana kadar hakim olan o ağır teslimiyet havası yerini yeniden bir direniş ruhuna bırakıyor. İnsanlar eğer 4 yoldaşımız bu karanlığı yırtmak için canlarını ortaya koyduysa biz de artık sessiz kalamayız demeye başlıyorlar. Bir ilham kaynağı oluyor yani. Evet. Özellikle bu eylemden yaklaşık 2 ay sonra 14 Temmuz 1982'de başlayacak olan ve çok daha büyük kayıpların yaşandığı yeni ölüm orucu direnişinin manevi gücünü ve ilhamını Dörtlerin Gecesi'nden aldığı vurgulanıyor. Yani evet, o ateş gerçekten de bir sonraki direniş dalgasının habercisi oluyor. Dörtlerin Gecesi kitabını senin için incelerken gördük ki bu sadece 4 insanın trajik hikayesi değil, bu insan onurunun ve özgürlük arayışının en karanlık, en boğucu koşullarda bile nasıl sönmediğinin, aksine bir ateşe dönüşebileceğinin bir kanıtı. Kaynaktaki anlatılar baskının ve zulmün insanları nasıl dönüştürdüğünü ama aynı zamanda içlerindeki o direniş potansiyelini de nasıl ortaya çıkarabildiğini çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Kesinlikle. Ve bu kaynak bize önemli bir şeyi daha hatırlatıyor. Tarih sadece büyük meydanlarda, ordularla ya da siyasi kararlarla yazılmaz. Bazen en sessiz, en görünmez yerlerde, bir hapishanenin 33. koğuşu gibi bir noktada, en umutsuz anlarda bile tarihin akışını etkileyen anlar yaşanır. Bir sembolün nasıl doğduğunu, bir efsanenin modern zamanda nasıl yeniden canlandırıldığını ve bir toplumsal hafızada nasıl silinmez bir iz bıraktığını anlamak için de çok önemli bir vaka. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra sana üzerinde düşünmen için bir soru bırakmak istiyorum. Bir eylemin anlamını ve meşruiyetini belirleyen şey nedir? O eylemin arkasındaki amaç mı, yoksa o amaca ulaşmak için seçilen yöntemin kendisi mi? Bir bedenin bir direniş meşalesine dönüşmesi, nerede politik bir fedakarlıktan çıkıp bir trajediye dönüşür? Bu çizgi nerede çizilir?